Değerli takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baklava tarifi hazırladım. Bu güzel, kolay, pratik tarifi bugün birlikte yapalım. Ustalık gerektirmeyen, açıldıkça açılan, çok lezzetli olan bu tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Tatlımızın ilk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Uygun bir tencereye 4 su bardağı toz şekeri alalım. Üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle 4 su bardağı su ekleyelim. Karıştıralım, daha sonra ocağımıza alalım. Kanalımda Sivas usulü hazırlamış olduğum kalbura basit tarifim de var arkadaşlar. Onu da karta bırakacağım. İzlemek isterseniz bakarsınız. Evet, ocağa aldım. İçerisine küçük bir dilim limon attım. Kaynamaya başladıktan sonra çok kısık ateşte 30 dakika kaynattım. Evet, bu tatlıyı bugün annemin evinde yapıyorum. İlk olarak yoğurma kabına 2 adet yumurtayı ekledim. Üzerine 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı sirke ekledim. Bir fiske de tuz ekledikten sonra şöyle bir karıştırdım. Bir paket kabartma tozu ekledim. Yeteri kadar un ekliyorum ve yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Şöyle kulak memesinde çok güzel bir hamur elde ettim. Çok fazla yumuşak ne de çok fazla sert olsun arkadaşlar. Kulak memesinde olması yeterli. 10 dakika dinlendirelim. Hamurlarımızı 40 eşit bezeye bölelim. Bu vermiş olduğum ölçü büyük bir fırın tepsisi için arkadaşlar. Bezeleri alıp kenara alıyorum. Bütün bezeleri bu şekilde hazırlıyorum. Üzerini örtüp bir 10 dakika dinlendiriyorum. Evet, mısır veya buğday nişastasıyla açıyoruz. Evinizde hangisi varsa. İlk olarak 5 adet bezeyi masamın üzerine alıyorum. Bolca nişasta serpiştirdim. İlk olarak şöyle elimle biraz bastırdıktan sonra küçük bir tabak büyüklüğünde açıyorum. Bu şekilde hazırladığımızda çok kolaylıkla 20 dakika kadar sürmeyecek bu tatlıyı hazırlamamız arkadaşlar. İlk başta nişasta serpiştirmekten hiç korkmayın arkadaşlar. Evet, 5 adet bezeyi açtım. Üzerlerine nişasta sürerek üst üste alıyorum. Yani bu yufkaları 5 adet olarak açacağız. İlk olarak şöyle elimle bastırıyorum. Daha sonra bir merdane ile açıyorum.
Daha sonra bir oklava yardımıyla incecik olana kadar açalım. Evet, oklavayla bir tepsi boyunda değil, açabildiğimiz kadar açalım arkadaşlar. Çok fazla elimizde baskı uygulamadan açıyoruz hamurumuzu. Evet, incecik. Çok kolaylıkla açıldı. Hamurumuz da o kadar güzel ki açıldıkça açılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle yapacağımız tepsiyi kenarlarından keserek sonra kenarlarını da keserek hazırlayalım. Taban kısmına ilk olarak ortasından çıkarttığımız kare şekli yerleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tepsiden taşıyor arkadaşlar açmış olduğumuz yufka. Sakın tepsi boyutunda açmayın, kalın olur. Daha sonra kenarlarındakini de yine aynı şekilde tepsimin içerisine bir kat olacak şekilde yerleştiriyorum. Bu da ikinci açmış olduğumuz bez arkadaşlar. Yani yine ikinci beşli kat, yani 10. bezi sayılıyor. Yine onu da taban kısmını üzerine serdim. Kenarındakileri yine bir kat olacak şekilde tepsimin içerisine yerleştirdim. İlk başta açtığımız gibi arkadaşlar bütün bezeleri beşli olarak açıyoruz. Tekrar göstermedim oraları, video çok uzuyordu. Şimdi ben burada ceviz ekleyeceğim. İsterseniz siz sadece orta kısmına da yerleştirebilirsiniz cevizinizi. İsterseniz de birkaç kat ara olacak şekilde ben bu tepsime 2 seferde kullanacağım cevizimi. Yine tercih sizlerin. Bolca iri kıyılmış cevizden serpiştirdim. Yine görmüş olduğunuz gibi beşli olarak açtığım 3. katı yerleştiriyorum. Yine kenarlarından kesmiş olduğum hamurları da yerleştiriyorum bu şekilde. Hızlandırmış olmuş şekilde açtım hamurları. Yine bu da son kat cevizimizi serpiştiriyoruz. Daha sonra üzerine kenardaki yufkaları seriyorum. Son katta arkadaşlar önce kenardan kestiğimiz yufkaları yerleştiriyoruz tepsiye. Taban kısmına gelen hamuru da yine en üste getiriyoruz. Bu şekilde de ne olmuş oluyor? Yani tatlımızın üzeri istediğimiz gibi oluyor.
hem parçalarımızı yerleştirirken bu şekilde yerleştirdiğimizde belirtmek isterim. Belki yeni yapacak arkadaşlarımız vardır. Bu bilgi de onlar için olsun. Anlatmak istediğim şey tam da bu arkadaşlar. Bu şekilde tamamlıyoruz en üst kısmı. Evet, ben 2 tepsi hazırladım. Şimdi kenara alıyorum. İstediğiniz gibi kesebilirsiniz baklavalarınızı. Ben yağımı hazırlıyorum. Ben bu şekilde kare kare küçük küçük kestim arkadaşlar. Bir tepsi için ölçü vermiştim. 200 gram tereyağına bir çay bardağı zeytinyağı ekledim. Sonra köpüklerini aldım. Bir süzgeçten geçirdim. Şimdi tatlımın üzerine her tarafına kuru kalmayacak şekilde yağlıyorum. 160 derecelik fırında pişirdik tatlımızı. Şu anda tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk. 2-3 dakika dinlendirdim hemen tatlıyı, şerbetini veriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.